Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadife ipten tavşan dişi bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Model en az 3 renkle beraber örülüyor. 2 renkle beraber model ortaya çıkmıyor. Ben de 3 renkle beraber modeli ördüm. Sizler 4, 5, 6 renkle beraber de modeli örebilirsiniz. Modelimi sarı, gri, beyaz renkle beraber ördüm. 2 renk gri, 2 yumak gri, 2 yumak beyaz, 3 yumak sarı ip kullandım. Toplamda 7 yumak iple beraber battaniyemi ördüm. Kenarını sarıyla gittiğim için 3 yumak ip kullandım. Sizler kenarını hangi renkle gidecekseniz o renkten 3 yumak almanız gerekiyor. Dediğim gibi 3 yumak sarı, 2 yumak gri, 2 yumak beyaz iple beraber battaniyemi ördüm. Battaniyemin ebatı 95 santim ebatında battaniye oldu. 115 ilmekle beraber battaniyemi başladım. 100 gram 120 metre uzunluğunda kadife ip kullandım. Sizler 90 santim ebatında battaniye elde etmek isterseniz 110 ilmekle beraber başlayabilirsiniz. 110, 115, 120, 125, 130 sayılarıyla başlayabilirsiniz. 125 ilmekle başlarsanız 1 metre ebatında bir battaniye elde edersiniz. Başlangıçta eğer ki ilmekleriniz toplama yaparsa 2 şişi üst üste koyarak battaniye başlangıcınızı o şekilde de yapabilirsiniz. Ben tek şiş üzerine başlangıcımı yaptım. 6 numara veya 7 numara şişle beraber battaniye örebilirsiniz. Ben 6 numara şiş kullanacağım. Kenarının modeli için 4.50 milim tığa ihtiyacımız var. Şimdi battaniyemizin yapımına geçelim. Battaniye için şişimin üzerine ilmeklerimi attım. Ben başlangıcımı sarı renkle beraber yaptım. Battaniyemin kenarını sarı renkle beraber dönecek olduğum için başlangıcımı da sarı renkle beraber yaptım. Sizler hangi renkle beraber battaniyenizin kenarını dönecekseniz o renkle beraber başlangıcınızı yapabilirsiniz. Battaniyenin etrafını dönmek daha kolay oluyor. 100 gram 120 metre uzunluğunda ip kullandım. 6 veya 7 milim şiş kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve elinizin bolluk sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 6 numarayla da örebilirsiniz. 7 numarayla da örebilirsiniz. Eğer ki başlangıcınız çok topluyorsa 2 şişi üst üste koyarak bu şekilde de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ben bu tek şiş üzerine başlangıcımı yapıyorum. Hani çok toplama olmuyor. Böyle başlangıcı elim alıştığı için rahatlıkla başlayabiliyorum. Ama bazı arkadaşlar başlangıcının çok sıkı olduğunu söylüyor. O şeyde böyle şişiniz 2 şişi üst üste koyarak bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben gri, beyaz ve sarı ile beraber modeli sizlere anlatacağım. 115 ilmekle beraber battaniyeye başladım. Şimdi bu sarı ilmeklerimi bir sıra ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Çok zevkli örülen bir model. Kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Ben 3 renkle beraber ördüm. Sizler 4, 5, 6 renkle beraber de örebilirsiniz. 2 renkle beraber model olmuyor. En az 3 renkle beraber model örülüyor. Sıramı ters örgü olarak tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Şimdi ikinci rengimi ekliyorum. İkinci rengimi gri olarak ekliyorum. Her renkle beraber 2 sıra örüyoruz. Ön yüzde örüyoruz, arka yüzde örüyoruz. Her renkte 2 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci rengimle beraber şöyle 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane sarımı örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim hep şöyle arka yüzde. 3 ilmeğimi gri ördüm. Bir ilmeğimi
örmeden sağ işimin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi gri örüyorum. Bir sarı ilmeğimi örmeden sağ işimin üzerine alıyorum. Yani sağ şişimin üzerinde 3 gri 1 sarı, 3 gri 1 sarı olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Buradan yine gri ile beraber sıramı öreceğim. Gri ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 3 tane gri ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Örmeden almış olduğum sarıyı tekrardan örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Örmeden almış olduğum sarı ilmeği sağ şişimin üzerine alıyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 tane gri ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Sarı örmüş olduğum ilmeği sağ şişimin üzerine alıyorum. Ön yüzdeki sıramız da bu şekilde. Modelimizin görünümü bu şekilde. Sıramı tamamlayayım. Gri ile olan sıramı tamamladım. 2 sıra gri ile beraber örmüş olduk. Şimdi 3. rengimi ekleyeceğim. 3. rengim de beyaz. Şöyle örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada beyaz rengimi ekliyorum. Şimdi burada 3. rengi eklediğimizde bir tane griyi öreceğim. Aradaki griyi örmeden alacağım. Sonrasında 1, 2, 3 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki griyi örmeden alacağım. 1, 2, 3 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki griyi örmeden alacağım. Bu şekilde sıramı öreceğim. Burada biraz şaşırabilirsiniz ama sırayı takip ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu aradaki sarı sizi şaşırtmasın. Bu sarı ortada ama bir sağındaki bir solundaki ilmeği öreceğiz. Şu ortadaki griyi örmeden alacağız. Şimdi ilk burada 3 tane gri ilmeğim var. Bunun ilkini ters örüyorum. Sonraki griyi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Arada 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. Griyi örmeden alıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Griyi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Griyi örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Griyi örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu arka yüzde ipim hep arka yüzde kalıyor. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şişimin üzerinde 3 beyaz 1 gri, 3 beyaz 1 gri oluyor. Sıramı tamamlayayım. Beyazla ilk sıramı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Tekrar beyazla beraber sıramı tamamlayacağım. Burada beyaz ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Gri ilmeğimizi örmeden sağ şişimin üzerine alacağım. İpimi arka yüze alıyorum. Gri ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Tekrardan ipimi ön yüze alıyorum. Beyaz 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Beyaz 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Modelimiz burada bayağı belirgin oldu. Şöyle sizlere göstereyim modelimizi. Şu şekilde modelimiz bayağı belirgin oldu. Şimdi sıramı bu şekilde ben tamamlayayım. Sarıyı da ördüğümüzde bayağı modelimiz ortaya çıkmış olacak. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Tekrardan arka yüzde sarıyla beraber modeli kuracağım. Şimdi burada şu 3 beyazın ortadakini örmeden alacağım. 1, 2, 3 ilmeğimi öreceğim. Şu beyazı örmeden alacağım. Yani 3 tane beyazın ortadakini örmeden alacağız. Aradaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Ortadaki beyazı örmeden alacağız. Aradaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Burada şimdi kenarda beyaz, gri, beyaz. Bu 3 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu 3 tane beyazın ortasındakini örmeden alacağım. Buradaki ipinizi biraz şöyle bolca alın ki kenarı toplama yapmasın. Şöyle biraz bol bırakarak oradaki ipimizi o şekilde örelim. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ortadaki beyazı örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Yine 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden sağ şişimin üzerine aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. İpim hep arka yüzde. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzünde sarı ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenardaki 3 tane sarı ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Modelimiz gayet ortaya çıktı. Tabi bu biraz ilerleyince, battaniye büyüyünce daha hoş görünüyor. Şöyle modelimiz. Sıramı tamamladım. Şimdi sırama gri ile beraber devam edeceğim. İlk ilmeğimi gri ile beraber ters öreceğim. Ortadaki ilmeği örmeden alacağım. 3 ilmeğimi ters öreceğim. Burayı da yine sizlere göstereyim. Şöyle ilk ilmeğimi gri ile beraber ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sarı ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. O sarı ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Bu şekilde sıraları takip ederek battaniyemizi büyüteceğiz. Şöyle gri ile beraber kurulumu da yapmış olduk. Gri'yi ön yüzde tamamlayıp geldiğimizde beyazla beraber devam edeceğiz. Battaniyemiz yeterli büyüklüğe gelene kadar sıralarımızı takip ederek örelim. Başlangıcınız 90 santim ise mesela yukarıya doğru da 90 santim olana kadar battaniyenizi örebilirsiniz. Ben de battaniyem yeterli uzunluğa gelene kadar sıralarımı bu şekilde öreyim. Battaniyemi yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. En sonki sıramı da sarıyla beraber ördüm. Kesimimi sarıyla beraber yapacağım. Kesimi de sizlere göstermek istedim. Şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi de yine düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğim beyaz. Onu da yine düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Sonrasında kenarının yapılışını sizlere anlatacağım.
Biraz bolca keserseniz şu başlangıç toplama yapmaz. Biraz bol olarak kesiminizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu kesim kısmını sarıyla beraber yaptık. Başlangıcımızı da yine sarıyla beraber yapmıştık. Buraları sarıyla beraber dönmeyeceğim ben. Bunların üzerine direkt kenar modelimi kuracağım. Ama şu kenarımızda sarı olmadığı için ve diğer kenarımızda yine sarı olmadığı için bu iki kenarı tığ ile beraber sık iğne olarak döneceğim. Onu da sizlere göstereceğim. Ama ilk önce şu kesimimi tamamlayayım. Battaniyemin kesimini tamamladım. Başlangıcımızda sarı renkle beraber yapmıştık. Kesimimizi yine sarı renkle beraber yaparak battaniyemizi bitirdik. Battaniyemizin sağ ve sol kısmını yine ben sarı renkle beraber sık iğne olarak dönüyorum. Battaniyenin dört tarafını sık iğne olarak dönmüş olalım ki kenardaki yapmış olduğumuz model güzel bir şekilde görünsün. Şöyle ben biraz ördüm. Nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şöyle tel almadan hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Tekrardan tel almadan hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Tel almadan yanındaki boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Bu şekilde diğer kenarı ben bu şekilde bitirdim. Bu ikinci kenarımı da yine aynı şekilde yaparak bitireceğim. Dört kenarını sarı ile dönmüş olduk. Sonrasında kenar modelini sizlere anlatacağım. Böyle kenarımı tamamlayayım. Battaniyemin kenarlarını döndüm. Şimdi battaniyemin kenar modelini yapacağım. Bunun için şöyle 4,50 milim tığım var. Bununla beraber battaniyemin kenarlarını döneceğim. Sarı ipimi de aldım. Şöyle isterseniz köşeden de başlayabilirsiniz. İsterseniz şöyle biraz iç kısımdan başlayıp köşede birleşim olmaması için şöyle kenardan benim gibi de başlayabilirsiniz. Şöyle buraya ipimi sabitliyorum. İpimi buraya sabitledim. Şöyle ipimin görünmemesi için şöyle iç kısmı alıyorum onu. Burada başlangıçta 1-2 zincirimi çektim. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Şöyle 1-2 de geri çıkıyorum. Tekrardan tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1-2 seferde geri çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1-2 seferde geri çıkıyorum. Bu işlemi 4 kere tekrarlıyoruz. Burası başlangıç olduğu için buradaki zincirimi de sayıyorum. Normalde zincir çekmiyorum. Sadece başlangıçta zincirimi çektim. Şimdi arada zincir çekmeden tığımın üzerine telimi alıyorum. Şöyle 1, 2 veya 3 boşluk, onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Boşluk bırakarak ben 2 boşluk bıraktım. Üçüncüye batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Yine 2 de çıkıyorum. Tekrardan tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bu işlemi 4 kere yaptım. Şimdi şöyle yine biraz 1, 2, 3. boşluğa tekrardan batacağım. Tığımın üzerine telimi aldım. Arada zincir çekmiyorum. Şöyle boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1, 2 de geri çıkıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 de geri çıkıyorum. Kenar örgümüz bu şekilde. Gayet kolay ve şık görünen bir kenar modeli. Modelin görünümü bu şekilde. Şuradaki ipimizi hafif kesip yakabiliriz. Ben de kenar modelimi bu şekilde yapıp battaniyemin bitmiş halini sizlerle
paylaşacağım. Farklı bildiğiniz kenar modeli varsa onu da uyarlayabilirsiniz. Bu benim hoşuma gidiyor, hem de görünüşü güzel. Sıralarımı bu şekilde tamamlayayım. Battaniyemin kenar örgüsünü yaparak battaniyemi bitirdim. Güzel bir bebek battaniyesi çalışması oldu. Şöyle arka yüzdeki görünümü de bu şekilde battaniyemizin. 95 santime batında bir battaniye elde ettim. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.